Merhaba arkadaşlar. 2013 yılının Eylül ayı ilk haftasında iki speleolog Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin güneyinde Lesotho sınırına yakın Rising Star yani yükselen yıldız adı verilen engebeli dağlık bir arazide keşif gezisine çıkıyorlar. Speleolog Yunanca'dan geliyor. Aslında mağara araştırmacısı demek. Yani mağaraların oluşumunu, geçirdiği dönüşümleri ve mağaralardaki değişik doğa olaylarını araştıran araştırmacılara speleolog deniyor. Speleon eski Yunanca'da mağara demek. Oradan geliyor bu kelime. Bu iki mağara araştırmacısı yükselen yıldız adı verilen bölgede dolaşırlarken oldukça dar bir yarık görüyorlar. Bu yarığın giriş kısmı o kadar dar ki 18-20 santimetre. Fener falan tuttuklarında yarığın aşağıya doğru uzandığını ve sonunun görünmediğini fark edince oraya girmeye karar veriyorlar. Yarıktan aşağıya indiklerinde yaklaşık bir 10-12 metre indikten sonra bir boşluğa geliyorlar. Ondan sonra orada biraz sağa sola baktıktan sonra bir tanesi arkada yeni bir yarığın olduğunu fark ediyor. Bu yarıktan, bu da çok dar ve öyle herkesin girebileceği bir şey değil. Uzatmayayım. Sonuçta bu iki araştırmacı oradan da aşağıya iniyorlar. İndikleri yerde bir sürü kemikle karşılaşıyorlar. Dikkatli bir gözle baktıklarında bunların fosil kemikler olabileceğini düşünüyorlar. Neyse gerekli fotoğrafları falan çekiyorlar. Daha sonra çıkıyorlar. Kemikleri falan değişik bilim insanlarına gösteriyorlar. En sonunda o bölgede daha önce de kazılarda bulunmuş olan ünlü bir paleontolog olan Le Bourger'e bu görüntüleri izletiyorlar. Le Bourger onlara kemiklere baktığı zaman bunun önemli bir buluntu olduğunu anlıyor. Ama o bölgeye gidiyor. Fakat tabii Le Bourger'in o daracık geçitten geçmesi mümkün değil. Yani başka paleontologların da bunu yapmaları mümkün değil. Ama bir yandan da orayı araştırmak ve neler olup bittiğini anlamak istiyor. Bundan önce gerekli izinler alınıyor. Üniversiteden ödenekler falan bütün işlemleri tamamladıktan sonra resmi olarak kazı çalışması başlıyor. Kemikler çıkarıldıktan sonra tabii bu çalışma duyuruluyor. Önemli bir keşif olduğu bilgisine ulaşılıyor. Uzatmayayım. Sonuçta bu mağaradan 1500'ün üzerinde kemik çıkıyor. Aradan aylar geçtikten sonra bulunan kemiklerle ilgili yapılan ilk çalışmalar şunu ortaya koyuyor. Burada 15 bireyin yani değişik yaşlarda, yaşlı, genç, hatta bebekler ve çocuklar da dahil 15 farklı bireyin kemiklerinin bulunduğu anlaşılıyor. Özellikle bilim insanları çok şaşırtan buldukları kemiklerin ilginç bir bileşim oluşturması. Yani bir yandan çok modern bazı özellikler var bu kemiklerde. Ama bir yandan da bu kemikler tıpkı milyonlarca yıl önceki insanın ilk ata türlerinden olan Australopithecus'lara hatta maymunlara, şempanzelere benzeyen özellikler var. Yapılan ilk incelemeler sonucunda bu buluntuların yaklaşık 1 ya da 2 milyon yıl öncesinin Homo habilis ya da ona yakın bir soya ait kemikler olduğunu düşünüyorlar. Ama daha sonra mağara ile ilgili yapılan ayrıntılı analizler ve teknik çözümlemelerin sonucu olarak kemiklerin yaşı 236 ile 335 bin yıl arasına denk geldiği anlaşılıyor. Tabii böylesi bir sonuç çıkınca paleoantropologlar büyük bir şok yaşıyorlar. Çünkü onlar en azından 1,5-2 milyon yıllık bir buluntuya ulaştıklarını zannediyorlardı. Şimdi bilim insanlarını bu kadar şaşırtan ve şok eden gelişme kuşkusuz buldukları kemiklerdeki çok eski bazı özelliklerin
varlığıyla ilgili. Ve en önemlisi de beyni ve kafatası oldukça küçük olan, yani yapılan araştırmalar sonucunda bulunan bireylerin kafatasları ölçümleri yapıldığında ortalama 450-500 santimetre küp beyin hacmi ortaya çıkıyor. Böylesi bir durum olunca tabii bilim insanları çok şaşırıyor. Bu sefer mağaradanın yapısı, orada bulunan kemiklerin durumu üzerine düşünceler geliştirilmeye başlıyor. Normalde paleantropolojideki yaygın düşünce eğilimi, benim daha önce büyük beyin hipotezi dediğim hipoteze dayalı bir anlayış. Bu anlayışa göre insanın evrimi esas olarak beyninin, kafatası hacminin ve beyninin büyümesine paralel olarak insanın bilişsel yeteneklerinin geliştiği ve buna bağlı olarak insanlaşmanın sürdüğü şeklinde. Yani 200-300 bin yıl öncesi dönemde bile hala çok ilkel özellikler taşıyan ve beyni küçücük bir türün hayatta olmuş olması bilim insanlarına çok ilginç ve şaşırtıcı geliyor. Durumun açıklanması için değişik teoriler ortaya atılmaya başlanıyor. Bulunan kemiklerin oraya değişik nedenlerle yırtıcılar tarafından getirilmiş olduğu ya da buraya düşerek ölmüş oldukları falan bir sürü teori ve değişik açıklamalar yapılmaya çalışılıyor. Ve çalışmalar ilerledikçe durumun açıklanmasının bu sanıldığı kadar kolay olmadığı anlaşılıyor. Şimdi burada bilim insanlarını bu kadar şaşırtan bu buluntuların bazı anatomik özelliklerinden kısaca söz etmemiz gerekiyor. Birincisi, az önce de söylediğim gibi bu bulunan kemikler aslında beyin hacmi çok küçük bir canlıya işaret ediyor. Dolayısıyla bu kadar küçük beyinli bir insanımsının yaklaşık 200-300 bin yıl öncesine kadar soyunu sürdürmüş olması ve bunun bir insanımsı olarak kabul edilmesi bilim insanlarına pek olası gözükmüyor. İkinci bir özellik, parmakları, özellikle de ortadaki 3 parmağı, şu 3 parmak oldukça kıvrık bir biçimde gözüküyor. Bu da bu canlının ağaçlar üzerinde kolaylıkla hareket etme anlamına geliyor. Nitekim kollarının omuzlarından yukarıya doğru çok rahat biçimde kaldırabildiği ve dolayısıyla omuz ve kürek kemiklerinin yapısına bakıldığında bu canlının ağaçlar üzerinde kolaylıkla dolaşabildiği ve ağaç yaşamına uyarlanmış olduğu anlaşılıyor. Nitekim bildiğiniz gibi günümüz insanlarının göğüs kafesleri bir fıçıya benzer. Fıçı gibidir. Oysa ki bu bulunan canlının göğüs kafesi ters bir üçgen gibi düşünün. Ters bir üçgen gibi olduğu için daha çok maymunsu bir özellik. Yani göğüs kafesi ters bir üçgen gibi olması aslında ağaçların üzerinde yaşadığına ilişkin bir başka işaret. Ayrıca kemiği ve ona bağlı kemiklerin durumlarına bakıldığında da aslında bu canlının modern insan özelliklerinden biraz oldukça uzak olduğu, bu yanıyla da Australopithecus'lara çok yakın olduğu anlaşılıyor. Şimdi bunlar bu bulunan canlının arkaik, yani ağaçta yaşamaya uyarlanmış eskicil özellikleri. Bir de modern özellikleri var. Şimdi modern özelliklerinin başının alt kısmında foramen magnum dediğimiz deliğin tam ortada olması. Şimdi bu deliğin tam ortada olması bu canlının 2 ayak üzerinde yürüyen bir tür olduğunun en somut kanıtı. Nitekim baş parmağının diğer parmaklarla ayrı olma özelliğinin gittiği ve diğer parmaklarla bitiştiği ve dolayısıyla dik yürümeye uyarlanabilir hale geldiği anlaşılıyor. Topuk kemiğine ve ayak bilek kemiklerine bakıldığında yani dik yürüyebilen bir canlı olduğu çok somut biçimde anlaşılıyor. Bu canlının en somut, modern insana en yakın özelliklerinden birisi elleri. Elleri o kadar mükemmel ve o kadar incelikli ve narin ki yani
her açıdan bakıldığında günümüz insanından ellerini ayırt etmek mümkün değil. Yani bu ellere sahip bir canlının değişik aletleri ustalıkla ve rahatlıkla kullanmış olduğu ya da kullanabilecek olduğu kolaylıkla hemen anlaşılıyor. Daha sonra değişik analizler yapıldığında çocukların süt dişlerinin uzun süre varlığını sürdürdüğünü, dolayısıyla çocukluk süresinin oldukça uzun olduğunu, bu özelliğiyle de Australopithecuslar ve maymunlardan çok günümüz insanına birebir benzediği ve örtüştüğü anlaşılıyor. Neyse, konuyu daha fazla uzatmayayım. Sonuçta bu bulunan canlı arkaik, yani eskil ağaçsı özelliklerle modern özelliklerin çok ilginç bir karışımına sahip olduğu için bunun ayrı bir tür olarak adlandırılması gerektiği sonucuna varılıyor ve bilim insanları buldukları bu yeni 15 bireyden oluşan canlıya Homo naledi ismini veriyorlar. Soto kabilesinin dilinde naledi yıldız demek. Kelimesi Soto dilinden geldiği için bulunan canlıya da Homo naledi ismi veriliyor. Sonuç olarak ayrı bir tür olarak Homo naledinin durumunla ilgili Löberger ve ekibi değişik yayınlarda bulunuyorlar. Bu yayınların neler olduğunu videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Zaten Homo naledi diye internette arama yaptığınızda bu konuyla ilgili çok sayıda yayını kolaylıkla izleyebileceksiniz. Değişik videolar, yazılar, hatta Netflix'te yayınlanmış belgeseller içerisinde Bilinmeyen Kemik Mağarası isimli bir belgesel de var. O belgeseli de izleyebilirsiniz. Yani kısacası Homo naledi ile ilgili çok sayıda yayın var. Bu konuyla ilgili olarak paleoantropologların tartıştıkları konuların ayrıntılarına burada girmemizin bir anlamı yok. Çünkü bizim uzmanlık alanımız bu değil. Büyük beyin hipotezine bağlı olan bilim insanları bu bulunan 15 kişinin bir arada bulunmalarını bir takım nedenlere bağlamaya çalışıyorlar. Bazıları diyor ki işte burada bir sel taşkını olmuş olabilir. Bu kemiklerin, bu cesetler buraya o biçimde sürüklenmiş olabilir. Fakat kemiklerin bulunduğu sırada bazı iskeletlerin, örneğin eklemleri, parmakları, bilekleri falan, kemikler hiç de öyle dağılmış bir durumda değil. Yani bütün olarak durdukları için, yani bu kemiklerin herhangi bir fiziksel bir taşkına ya da herhangi bir şeye maruz kalmadıkları çok açık. Bu hemen anlaşılıyor. Oraya onları bir avcı yırtıcıların onları avlayıp oraya götürüp orada yemiş olduğu falan söyleniyor. Fakat buna yönelik yapılan araştırmalar kemiklerin üzerine hiçbir diş izine ya da böyle yırtıcı saldırısına yönelik hiçbir belirti yok. Burada yalnızca bu 15 Homo naledi bireyinin kemikleri var. Bir de yalnızca bir baykuşun birkaç kemiği bulunuyor. Artık bir biçimde baykuş oraya girmiş demek ki. Bir de bir tane babun dişi, yani babun denilen bir maymunun dişi bulunuyor. Onun dışında ne bir yırtıcı, ne bir başka bir av, ne herhangi bir şeye ilişkin hiçbir buluntu çıkmıyor. Yapılan araştırmalar esas olarak bu 15 bireyin değişik zamanlarda buraya getirilip bırakıldığı anlaşılıyor. Fakat buraya onların getirilip bırakılması demek aslında o karanlık mağarada bu işi birilerinin yapması olanaksız. Dolayısıyla onları oraya getirenlerin ateşi kullanmış olması gerektiği sonucuna varılıyor. Uzatmayayım. Sonuç olarak bütün bunlara bakıldığında aslında oradaki 15 bireyin cenaze olarak bir mezar gibi oraya gömülmemiş olsalar bile en azından bilinçli bir biçimde öldükleri için orada saklandıkları ya da oraya değişik zamanlarda getirilip bırakıldıkları gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi bu sonuç ortaya çıkınca tabii ortalık iyice karışıyor. Niye karışıyor? Çünkü şimdiye kadar paleoantropolojideki bütün bilgiler
ölü gömme törenlerinin ya da ölülere ilişkin ritüellerin en eski tarihinin 25-30 bin yıl önceye dayandığı, yani 30 bin yıl çevresinde Neandertallerde ve Sapiens'te bu tür özelliklerin bulunduğunu ya da buna yakın bazı daha eski ipuçları olsa da somut bir özelliğin bulunmadığı genel olarak kabul ediyordu. Şimdi Homo naledi'nin bilinçli bir biçimde ölülerini buraya getirip sakladığı ya da buraya gömdüğü kabul edilince bu sefer büyük beyin hipoteziyle büyük bir çelişki ortaya çıkıyor. O çelişki de şu, yani beyin hacmi bir portakal büyüklüğünde olan bir canlı, Neandertallerin, Denisovanların ve Homo sapiens'in bulunduğu bir döneme kadar hayatta kalmış. Üstelik burada ölü gömmeyle ilgili ritüel bazı davranışlarda bulunmuş sonucu çıkıyor ve bunun kabul edilmez bulunuyor. Tabii iş bu noktaya gelince araştırmacılara yönelik bir sürü tartışma, onlara yönelik suçlamalar, bir sürü ayrıntılı konu var. Yani merak eden arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi Homo naledi ile ilgili tartışmaları internetten rahatlıkla takip edebilir. Şimdi benim burada esas vurgulamak istediğim nokta şu. Şimdi Homo naledi bilmecesi denilen konu esas olarak şu. Yani portakal büyüklüğünde beyni, küçücük bir beyni, yani normal modern insanın beyninin neredeyse 1/3 kadar beyni olan bir canlı, bir hominin türü ateşi kullanmış olabilir, alet kullanmış olabilir. En önemlisi de ölü gömme gibi sembolik ve üst bilişsel bir faaliyeti somut biçimde sürdürmüş olabilir. Çünkü Löberger ve ekibinin yaptıkları çalışmadan ortaya çıkan esas sonuç bu. Onlar diyorlar ki ama önümüzde de somut bir gerçeklik var. Yani böylesi bir ilginç canlı karşımıza çıktı ve bu canlının durumu, bu canlıların buraya nasıl geldiği, bunların ateşi kullanıp kullanmadıkları, alet kullanıp kullanmadıklarına ilişkin çok somut veriler olmasa da bize düşen bunların olabileceğini varsayarak araştırmaları sürdürmek. Nitekim daha sonra Löberger ve ekibi cesetleri oraya getiren Homo naledi bireylerinin aslında ateş kullandıklarına ilişkin, çünkü bulundukları mağaranın başka bölümleri de var. Oralarda ocak falan ve kül ve kömürleşmiş odun kalıntıları falan buluyorlar. İşte aletlerle ilgili de bazı tartışmalar var. Tabii bunlar dediğim gibi paleantropologların tartıştıkları konular ve bizim konumuzu aşıyor ama burada açık bir biçimde Homo naledi bilmecesi büyük beyin hipotezinin geçerliliğine ilişkin bize somut bazı ipuçları sunuyor. Şimdi büyük beyin hipotezi ve ona bağlı olarak büyük beyin fetişizmi konularında birkaç video çektiğim için orada ele aldığım konuları tekrar tartışmayacağım. Ama burada benim vurgulamak istediğim esas konu Homo naledi bilmecesi bize aslında insanın evriminin yalnızca büyük beyinlere odaklanarak beynin gelişmesi ve beynin gelişmesine bağlı olarak üst bilişsel faaliyetlerin ard arda gelmesiyle sürecin açıklanması yönündeki anlayışın, yani paleantropolojideki bu yaygın anlayışın doğru olmayabileceğine yönelik ciddi bir işaret. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi buna bağlı olarak değineceğim ikinci bir konu da büyük beyinlerin insanın evrimindeki rolünü abartmaya yönelik düşüncenin bilimsel olarak da sorgulandığını tespit etmek. Giderek daha fazla sayıda bilişsel sinir bilimci insan evrimini, insanın bilişsel kapasitelerinin beyin boyutuna bağlı olarak ele alınmasının doğru olmayacağını ısrarla vurgulamaya başladılar. Çünkü sorun yalnızca beynin büyüklüğüyle ilgili değil. Beynin yapısı, en önemlisi beyindeki sinir yollarının
sinir bağlantılarının nasıl kurulduğu ve bedenin bir bütün olarak çevreyle kurduğu ilişkilere de bakmak gerekiyor. Nitekim anımsayacağınız gibi eski videolardan birisi bedenlenmiş bilinç anlayışının sinir bilimde yeni bir anlayış olarak giderek öne çıktığını ve değişik sinir bilimcilerin insanın bilişsel faaliyetlerini açıklarken yalnızca beyni değil, beyinle bedenin bütünleşik ilişkilerine bakmak gerektiğini söylüyorlar. Bu konunun önemini vurgulayacak ilginç bir nokta olarak da korteksi, yani beyin kabuğu gelişmemiş bazı hayvanların yüksek bilişsel becerilerine ilişkin bazı örneklerden söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bize en yakın türler olan şempanzelerin, gorillerin, insanı andıran ya da insanın sergilediği bazı davranışlara ve tepkilere yönelik benzer tepkilerine alışığız. Yani bunlarla ilgili çok sayıda video, çalışma ve sunum var. Fakat beyin kabuğu olmayan, örneğin kuşları düşünelim. Bunların neokorteksleri yok biliyorsunuz. Yani küçücük bir beyinleri var. Fakat özellikle de papağanlar ve kargalar söz konusu olduğunda bu hayvanların gerçekleştirdikleri bazı bilişsel faaliyetlerin etkinliği insanı hayretler içerisinde bırakıyor. Kargaların değişik problemleri çözme becerileriyle ilgili videoları izlediğimde şaşırmaktan kendimi hala alamıyorum. İnternette arama yaptığınızda çok sayıda video karşınıza çıkacak ve bu videoların çoğunda kargaların inanılmaz işler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Yani örneğin kargalar alet yapabiliyorlar. Ulaşamadıkları yiyecekleri almak için doğada buldukları dikenlerden kancalar yapıp onlarla o yiyeceklere ulaşmaya çalışıyorlar. Çok uzaktaki bazı yiyecekleri alabilmek için dalları ya da değişik nesneleri birbirlerine eklemleyerek onlarla birlikte oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Uzun ve derin bir kabın içerisinde su olduğunu düşünün. Suyu içmek için suyun içerisine taş atarak suyu yükseltmeye ve böylelikle suyu içiyorlar. Hatta değişik bilim insanlarının kargaların hafızalarını ölçmek için yaptıkları değişik deneyler var. Örneğin bir deneyde kampüste bir maske takmış araştırmacı kargalara yönelik taciz edici, mavrulara rahatsız edici bazı eylemlerde bulunuyor. Aradan 2 sene geçiyor. Aynı araştırmacı o maskeyi takarak kampüste dolaştığı zaman kargalar ona saldırıyorlar. Ve onu nerede görürlerse hiç affetmiyorlar ve tekrar saldırıyorlar. Yani kargaların inanılmaz bir hafızaları ve anımsama yetenekleri var. Yani değişik yemleri kullanarak suda balık avladıkları, kargaların balık avladıklarını, cevizleri kırmak için işte trafik ışığında bekleyip arabalar geçerken cevizleri yere atıp arabaların cevizi kırmasını ve kırmızı ışığın yanmasını bekliyorlar. Kırmızı ışık yandıktan sonra gidip kırılan cevizleri alıyorlar. Kısacası yani kargaların bu bilişsel yeteneklerini yakından izledikten ve bunların üzerine etraflı düşündükten sonra insanın evrimini yalnızca beynin boyutundaki büyümeyle ve gelişmelerle ölçmenin ne derece sağlıklı olup olmadığı konusunda insan kuşku duymadan edemiyor. Sonuç olarak Homo naledi bilmecesi bize büyük beyin hipotezine bağlı olarak insan evrimini açıklamaya çalışan anlayışın sorgulanmasını ve bu anlayışla insanın evrimini anlamanın pek mümkün olmadığını bir kez daha hatırlatmış oluyor. Homo naledi bilmecesinin paleantropolojik açıdan bizi ilgilendiren yönüyle sonuçları bu. Tabii konunun paleantropolojinin kendi içindeki bir takım tartışmalarla ilgili ayrıntılar bizi ilgilendirmiyor. Bu videonun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren ve destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.